Tüm takipçilerime kucak dolusu sevgi ve selamlar olsun. Evet sevgili dostlar, çok pratik, çok lezzetli, harika bir tarifle yine sizinleyim. Evet, şimdi bu enfes tarifimizin yapım aşamalarına buyurun birlikte geçelim. Evet, tarifimize başlarken bir paket kuru mayamızı tabağımıza aldık. 2 çorba kaşığı toz şekerimizi de dahil ediyoruz. 2 su bardağı ılık sütümüzü de dahil ettik. Maya ve şeker eriyinceye kadar çırpıyoruz arkadaşlar. Maya ve şekerin eridiğine kanaat getirdikten sonra 1 çay bardağı sıvı yağımızı dahil ediyoruz. 1 yumurta dahil ediyoruz. Tekrar çırpıyoruz. Bunu dahil etmeye başlıyoruz artık. Evet, 1 tatlı kaşığı tuzumuzu da dahil ediyoruz. Artık hamurumuzu yoğurmaya başlıyoruz. Evet, hafif ele yapışan bir hamurumuz var gördüğünüz gibi. Üzerini kapatıp yarım saat dinlendiriyoruz. Evet, hamurumuz çok güzel mayalandı. Bu arada ben hamuru oluştururken 6 su bardağı un kullandım arkadaşlar. Şimdi hamurumuzu tezgahımıza alalım. Evet, tezgahımıza bir miktar un aldık. Evet, hamurumuzu unun üzerine aldık. Toparlıyoruz arkadaşlar. Ve bezeleri oluşturmaya başlıyoruz arkadaşlar. Evet, bezelerimizi oluşturmaya başlıyoruz arkadaşlar. Evet, bezelerimizi oluşturuyoruz arkadaşlar. Evet, 100 gram eritilmiş tereyağımız var. Onun bir kısmıyla tepsimizi güzelce yağlıyoruz. Evet, 16 beze oluşturduk. Bezelerimizin tamamını tabağımıza alıyoruz. Eritilmiş tereyağımızla her tarafını yağlıyoruz. Evet arkadaşlar, tamamını yağladık. Şimdi üzerini kapatıp yarım saat dinlendiriyoruz. Evet, bezelerimiz iyice mayalandı. Çok güzel oldu. Şimdi ilk bezemizden başlıyoruz açmaya. Evet, el yordamıyla iyice açtık. Arkadaşlar şöyle bir tarafından kesiyoruz. Şöyle dolayarak sarıyoruz. Güzelce sardık. Bir ucunu altına getiriyoruz. Toparlıyoruz. Şöyle altına koyduk. Üstünden hafif şöyle bir bastırıyoruz. Kenara alıyoruz. Evet, yine
Böyle el yordamıyla tamamını bu şekilde yapıyoruz arkadaşlar. Bu şekilde açıyoruz. Gördüğünüz gibi son derece pratik bir işlemi var. Kestik. Güzelce sarıyoruz. Döndürerek sarıyoruz arkadaşlar. Evet, kalan ucunu altına koyuyoruz. Toparladık. Güzelce üstünden hafif bir bastırıyoruz ve kenara alıyoruz. Evet arkadaşlar, tepsimize yerleştirdik. Tekrar üzerine hafif dokunuşlarla basıyoruz öncelikle. Evet, tamamına şöyle hafif tekrar dokunuyoruz. Evet, şimdi bir yumurta sarısı ve bir çorba kaşığı sıvı yağ karıştırdım. Üzerine sürüyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar, üzerine çok az susam serpiyorum. Ayrıca boş olarak yaptım ben. Boş olarak da çok güzel. İç malzemesi de koyabilirsiniz. Peynir ya da neyse. Öyle de çok güzel oluyor. Evet, çok az da çörek otu atacağım. Evet, şimdi üzerini kapatıp tepsi mayasını bekliyoruz. Ancak işimiz acele ise fırınımızı ısıtıyoruz. Isınmış fırında 10 dakika bekletebiliyoruz. Evet arkadaşlar, kafi derecede mayalandı. Şimdi önceden ısıtılmış 180 derece fırında pişirmeye gönderiyorum. Evet arkadaşlar, fırından çıktı. Harika bir poğaçamız oldu. Çok da güzel pişti. Evet, görüyorsunuz, içi yumuşacık. Evet, yapacak yiyecek olanlara sağlıklı afiyet olsun. Keyfiniz hep yerinde olsun. Bizi izlemeye devam edin. Yeni tariflerimizden haberiniz olsun.